Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle İbn Rüşd'ün Faslül Makal adlı eserine dair müzakeremize başlamak istiyorum. Hatırlayacağınız üzere Gazali'nin Munkız Mined Delal adlı eserini 10 bölümde ele almıştık. Munkız'dan sonra Faslül Makal'i ele almamız hem İslam meşayi geleneğini yani Farabi İbn Sina çizgisini hem Gazali'nin onlara yönelik eleştirilerini ve yöntemini hem de İbn Rüşd'ün bu konudaki görüşlerini ve felsefi sistemini anlamamızda bizlere önemli katkı sağlayacak bir müzakere olacak diye düşünüyorum. Müzakeremize geçmeden önce videomuzu beğenir ve kanalımıza abone olursanız seviniriz. İbn Rüşd'ün Faslül Makal müzakerelerini hangi metinden yapacağım? Mevlüt Uyanık hocamla beraber çevirisini yaptığımız Elis yayınlarından çıkan nüsha üzerinden gerçekleştireceğim. Bu eser benim hayatımda da büyük bir öneme sahip. 1997 yılıydı sanırım. İslam felsefesi tarihi dersini Mevlüt Uyanık hocamdan alırken ben bu metinle tanışmıştım. O gün bugün itibariyle felsefe ve din ilişkisinin kurgulanmasına yönelik zihnimdeki çerçevede oluşmuş oldu. Ve aslında bugün insanımız tarafından yeterli önemi, yeterli değeri görmediğini düşünüyorum ben bu eserin. Bu müzakerelerimizle anlaşılmasına katkı yapabilsek ne mutlu bize. Şimdi felsefe ve din ilişkisi niçin önemli? Geçmiş dönemde yani kitabın yazıldığı dönemde de bu önemliydi. Bugün de önemli. Batı'da felsefe ve din ilişkisi çözülmeden Rönesans ve reform gelmedi. Yani aydınlanma düşüncesi oluşmadı. Halbuki bizde aydınlanma düşüncesi oluştuğu halde yeterli ilgiyi görmediğinden maalesef bugünkü durumumuza geldik. Bunun için söylüyorum. Yani İslam'da felsefenin doğuşu Kindi, Farabi, İbn Sina, işte Endülüs'te İbn Bacı, İbn Tufeyl ve İbn Rüşd'le beraber bir sistematik hal alması ve felsefenin bilim ve din ilişkisini kurgulaması aslında çok önemli bir katkı sağlıyordu. Fakat Batı dünyası İbn Rüşd'ü anladı, anlamlandırdı. Fakat İslam dünyası yeterli düzeyde bu metni anlama ve anlamlandırma noktasında sıkıntı çekti. Yazıldığı dönemde de özellikle Hristiyanların, kilisenin ve o dönemki fakihlerin tepkisini çeken bir metin ve yakıldığı dahi söyleniyor. Yani bu nedenle eğer akıl ve din arasındaki ilişki doğru kurgulanırsa bu noktadaki çıkar gruplarının çıkarları elden gittiği için direkt olarak saldırıya geçiyorlar. Halbuki İbn Rüşd de bir fakih, yani döneminde kadılık yapmış bir insan ama onun bu noktadaki değerlendirmelerini aslında anlamadıklarından değil, tam tersini anlayıp çıkarlarına ters düştüğü için İbn Rüşd'ün bu eserine düşman oluyorlar arkadaşlar. Bugün bizim görevimiz bu metni en iyi şekilde anlamak ve anlamlandırmak. Çünkü günümüzdeki sorunlar da benzer. Yani gerek gençliğin dine karşı tutumu noktasında olsun, gerek işte ilahiyatlardaki felsefenin konumu noktasında olsun, gerekse İslam dünyasındaki bilim ve bilimin anlaşılma biçimi noktasında olsun bu eserin anlaşılması ve anlamlandırılması gerekiyor. Şimdi İbn Rüşd eserine nasıl başlıyor? Eserine Allah'a şükür ve Peygamber Efendimiz'e salat ve selam ile başlıyor arkadaşlar. Ve hemen ardından kitaptaki amacını ortaya koyuyor. Klasik metinlerin en önemli özelliği de bu. Klasik metinleri okurken insanlar metne başlarken ve biterken kaybolmuyorlar. Metnin başında bize bir taahhütte bulunuyor. Ne diyor? Siz bu kitabı okuduğunuz zaman şunu elde edeceksiniz. İşte bu taahhüdün sonu, kapağı kapattığınız zaman bunu anladınız mı, anlamadınız mı? Yani kitap amacına ulaştı mı, ulaşmadı mı, ona göre karar veriyorsunuz. Peki bu metnin amacı ne? Bu metnin amacı dini bakış açısıyla felsefe ve mantık ilimlerini araştırmanın dinen mübah mı, mahsurlu mu, yoksa emredilmiş bir durum olup olmadığını anlamak. Yani biz bu kitabı okuduğumuz zaman felsefenin dinen öğrenilmesi zorunlu bir şey mi? Mübah olan bir şey mi, yoksa mahsurlu bir şey olup olmadığını anlayacağız diyor. Yani zaten kitabı okurken de göreceğiz. Ortaya konulan deliller hem akli hem de nakli delillerden oluşmakta. Yani İbn Rüşd'ün sistemi bunu çok yönlü bir şekilde ele alıp ortaya koymaya dönük arkadaşlar. Peki nasıl başlıyor? İlk olarak felsefe yapmak, mevcudatı araştırmak ve onları yaratıcıya delaleti bakımından incelemekten daha fazla bir şey değilse o zaman yaratılanların bilgisiyle yaratıcıya delalet eder. Yani biz dış dünyayı araştırdığımız zaman, oradaki sistemi gördüğümüz zaman, oradaki düzeni anladığımız zaman o sistemin arkasında bir kurucu irade, onu yöneten, onun sistemini oluşturan bir irade olduğunu görürüz diyor. Ve bu nedenle de bilimsel noktada ne kadar çok araştırma yaparsanız
Allah'a karşı olan imanınız, inancınız ve itikadınız o kadar çok artar. Bunun sebebi de şu. Aslında işte iman dediğimiz zaman bu verrasihune fil ilmideki, yani ilimde derinleşenlerin imanı, kainattaki gerçeklikleri gördükçe değişenlerin arkasındaki değişmeyeni görme noktasında gerçekleşiyor. Yani bizim bilim insanlarının kainata bakış açısındaki öğrenmeleri aslında o kainatın arkasındaki temel unsura, güce referans veriyor. Ve bu nedenle de İbn Rüşd felsefe mevcudatı araştırmaksa, o zaman mevcudat araştırıldıkça bunun yaratıcıya delaleti de bizim tarafımızdan net bir şekilde anlaşılacaktır diyor. Peki din ne diyor? Din de mevcudatı incelemeyi uygun görmüş ve buna teşvik etmiştir. Dolayısıyla felsefenin delalet ettiği şey ya dinen vacip ya da menduptur. Yani artık iki noktaya indirildi. Eğer siz felsefenin mahsurlu olduğunu söylerseniz bu doğru değil. Neden? Çünkü hem dinimiz bizi araştırmaya sevk ediyor, hem de felsefe bizi kainatı araştırmaya sevk ediyor. O nedenle mahsurlu olduğunu söylememiz mümkün değil. Peki nedir? Ya menduptur ya da zorunludur. Şimdi buna bakacağız. Şimdi din mevcudatı akılla incelemeye davet eder ve onun bilgisinin bu yolla elde edilmesini ister. Çünkü aklı olmayanın dini yoktur, sorumluluğu yoktur. Ya da ayet-i kerimede Allah akletmeyenleri pislik içinde bırakır ifadesinden de anlayacağımız üzere, yani insan akletmezse gerçekliği kavrayamaz, anlamlandıramaz, anlayamaz. Bu nedenle bizim bütün çabamızı akılla kainatı anlama ve anlamlandırma noktasına getirmemizde Kur'an-ı Kerim'in de bizi bir teşviki söz konusu. Bunları da tek tek açıklayacak. Mesela, ey derin kavrayış sahipleri, düşünün, araştırın, inceleyin. Şimdi İbn Rüşd'e göre bu dini ve akli kıyasın birlikte kullanılmasının zorunluluğunu gösteren bir şeydir. Yani Allah Teala bize diyor ki kainatla ilgili düşüncelerinizi her zaman için bir ileri aşamaya götürün ve her zaman düşünmeyi ihmal etmeyin. Şimdi yine göklerin ve yerin melekutu ve Allah'ın yarattıkları hakkında düşünmüyorlar mı? Şimdi bir bakın, Kur'an-ı Kerim'i okurken de aslında bizim kendi birikimimiz devreye giriyor. Yani Kur'an okuyan bir insan entelektüel birikimi ne kadarsa o metni o kadar anlıyor. Şimdi bazıları akletmediği için şükrediyor. İşte akledersem imanım gider şeklinde şükrediyor ve aslında cehalete mahkum bir hale getiriyor. Ama İbn Rüşd'ün çizgisindeki bir insan, ne kadar çok aklederseniz o kadar çok kainatı kavrarsınız. Ne kadar çok aklederseniz o kadar çok hakikati anlarsınız ve sizin bu imanınızın gitmesine değil, tam tersine itikadınızın daha üst bir noktaya taşınmasına vesile olacaktır diyor. Şimdi böylece göklerin ve yerin melekutunu İbrahim'e gösterdik. Yine deveye bakmazlar mı? O nasıl yaratıldı ve göğe bakmazlar mı? O nasıl yükseltildi? Yani kainattaki her yaratılan bir nesnenin bir sistemi var. Bir arkasında gerçeklik var. O gerçekliği çözümlemenin yolu da akıldır, bilimdir. Biz bunu ne kadar çözersek Allah Teala'nın bizim yeryüzündeki eylemlerimizi işte o hikmete ve hakikate yönlendirme noktasındaki Kur'an'la ilgili emirlerini de anlamış oluruz. Eğer biz bunu yapamazsak işte Kur'an-ı Kerim'i hakkıyla anlama noktasından da uzaklaşırız. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i anlarken de binlerce yorum, binlerce tefsir var. Yani sonuçta hariciler de Kur'an-ı Kerim'i okudular ve kendilerince anladılar ama ulaştıkları nokta nereye getirdi? İşte İbn Rüşd de Kur'an-ı Kerim'i okudu, anladı ve ulaştığı nokta nereye getirdi? Herkes Kur'an-ı Kerim'i okudu, anladı ama ulaştırdığı nokta nereye getirdi? Önemli olan şu, bizim bir yöntem ve usul çerçevesinde okuduğumuz metinden hareketle aklın ve naklin o birbiriyle olan uyumunu doğru temeller üzerinde şekillendirmemiz diyebiliriz. Şimdi böylelikle dinin var olanları aklen araştırmayı ve incelemeyi zorunlu gördüğü ortaya çıkmıştır. Yani tüm bu kanıtlamalardan siz anlayacaksınız ki din bizden araştırma, inceleme ve hayata dair bütüncül bir bakış açısı geliştirmemizi istiyor. Şimdi önceki videolarımızda Gazali'nin Munkız adlı eserinde hatırlayacaksınız. Özellikle birçok insanın bu noktalarda araştırma yapmaktan sakındırılması gerektiği söyleniyordu.
Şimdi yöntem açısından eğer belli bir usul ve çerçeve çizemiyorsa ona tabii ki yöntem ve usul noktasında destek göstermesi lazım ama eğer bir insan araştırmıyorsa araştırmadığı şeye nasıl inanacak, araştırmadığı şeyi nasıl anlayacak ve anlamlandıracak ve hayata yansıtacak? Kabul etmiş bile olsa onu hayata yansıtırken pek çok soruna sebebiyet verebilir arkadaşlar. Şimdi bu araştırma bilinenden bilinmeyeni çıkarsamak ve çıkartmaktan başka bir şey değildir. Şimdi biz zaten bilgiye dair analizlerimizi bilinenden bilinmeyene dair yaparız. Şöyle söyleyeyim. Mesela eğer biz akıl ve mantık kurgusunu kullanmazsak, sürekli olarak deneme yanılma yöntemiyle biz işlerimizi gerçekleştirirsek başımıza gelmeyen kalmaz. Onun için insanoğlu tecrübe ederek kazandığı şeyleri akli muhakemeden geçirip belli bir sisteme dönüştürmüştür. Çıkarımlar yapmıştır. Ve bilinenlerden hareketle bilinmeyenlere ulaşmıştır. Şimdi insanda bir somut zeka düzeyi var, bir de soyut zeka düzeyi var. Somut zeka düzeyi kişinin aslında nesneleri dokunarak, işte tadarak ya da bu 5 duyu organıyla kazandığı izlenimlerle elde ettiği unsurlar taşır. Ama soyut düşünce biçimi bu unsurlar olmasa bile önceki tecrübelerinden hareketle zihnine aktardığı ve onlardan hareketle de yeni şeyler oluşturduğu bir şeye karşılık gelir. Peki bu neyle karşılığını bulur? İşte hayal gücüyle karşılığını bulur. Şimdi biz eğer insanlarımızı işte bu hep onu söylüyorum, geometri bilmeyen kapımıza gelmesin Platon'un söylediği söz. İşte soyut düşünmeyi becerebilen insanlar ancak sistem ve bilimle karşılaşabiliyor. Yani bilimin temeli, yani bilimin dayanağı aslında matematik, aslında hendese yani geometri, aslında soyut düşünme biçimi. Yani burada bu çıkarımların arka planında yatan da işte bu görünen nesneden hareketle görünmeyene dair gidişimizi sağlamak ve ona dair bir yöntem ortaya koymak. Şimdi bu da kıyastır diyor. Yani kıyası bilmeniz gerekiyor. Yani siz eğer bilinenden hareketle bilinmeye gidecekseniz akıl yürütme metotlarını da doğru bir şekilde kavramanız gerekiyor. Yani siz mantık bilmek sizin bir takım kıyaslar yapma, mantığın kurallarını, kaidelerini ortaya koymaksın bir yöntem ortaya koyma şansına sahip değilsiniz. Şimdi bazen deniliyor hocam biz mantık bilmeden de mantıklı düşünüyoruz. Ya mesele şu. Mantık bilen insan mantıksız noktadaki problemi hemen kavrar ve o noktadaki sorunu anlar. Ama mantıklı konuşabiliriz ama aradaki mantıksızlığı çözümleyecek bir noktaya getirmemiz meseleyi burhani noktaya taşımamız da mümkün olacaktır. Şimdi o nedenle de kıyas türlerinin en mükemmeli Burhan metodudur. Ben daha önceki bir videomda 5 sanatı ele almıştım. Farabi'den hareketle ona da bakabilirsiniz. Yani kıyasın en mükemmel metodu da Burhan metodudur. Şimdi dinen Allah Teala'yı ve diğer varlıkları burhanla bilmek teşvik edilmiştir. Allah Teala'yı ve diğer varlıkları burhanla bilmek isteyen kişi için en üstün ve zaruri hareket tarzı öncelikle burhanın türlerini ve şartlarını bilmektir. Yani eğer siz akademik anlamda bir çalışma yapacaksanız, eğer siz kainata dair bütüncül, sistematik bir kurgu ortaya koymaya çalışacaksanız öncelikle yapmanız gereken mantık kaidelerini ve mantıktaki yöntemleri, mantığın çerçevesini, kıyas çeşitlerini, kıyasın usulünü ve çerçevesini anlamanız gerekiyor. Özellikle burhani kıyas, cedeli kıyas ve tabi kıyasın birbiriyle olan farklılıklarını ne yapmamız gerekiyor? Çözümlememiz gerekiyor. Şimdi bu da işte kıyasın bütün yönlerini anlamak ve anlamlandırmaktan geçiyor. Şimdi var olanlar araştırma emri mümin için dinen zorunludur. Bu incelemeye başlamadan önce incelemeye dair bu unsurları bilmesi gerekir. Şimdi mümin var olanları araştırmalıdır. Fakat bu araştırmasını yaparken böyle kafasına göre işte bulduğu şeyi okumak ya da bulduğu şeyi değerlendirmek, onun üzerinde yorum yapmak değil. Yöntem ve usul çerçevesinde sistematik okumalarla araştırmasını yapmak zorundadır. Eğer sistematik okumalar yapmazsa konu hakkında yorum yaparken ne yapar? Bütüncül bir değerlendirmeye ulaşma şansına da sahip değildir. Şimdi hatırlayacaksınız Munkız'da Gazali diyordu ki işte uzak beldelerdeki Tanrı'ya inanan ve bu noktada da işte içinde
araştırma şevki duyan insanlar mazurdur. Fakat bunların araştırma yapması gerekir. Araştırma yapmak zorundadırlar. Peki kendi insanımız, yani mümin bir insan araştırma yapmaya gelince ya onun kafası karışabilir, çok araştırma yapmasın. Bakın, yaklaşım farklılığını burada görebilirsiniz. İbn Rüşd'ün sisteminde müminin temel olarak araştırma yapmak üzerine zorunlu bir durumdur. Fakat bu araştırmayı yaparken bir usul ve bir yöntem, yani aklın ilkelerini bilmesi, bilimsel metodu bilmesi ve bir usul çerçevesinde yapması da yine zorunludur. Yani yöntemsiz bir araştırma değil ama araştırma yapmak zorundur. Şimdi bu fakihin derinlemesine düşünerek fıkhi kıyası türleriyle birlikte bilmesi ve yine bunlardan hangisinin kıyas, hangisinin kıyas olmadığına dair bir hüküm çıkartma zorunluluğundaki durum gibidir. Aynı şekilde arif kişi de, yani filozof da var olanlar hakkında araştırmalarında çıkarsama yapmak için akli kıyas ve türlerinin hepsini bilmek zorundadır. Bunu da neye dayandırır? Ey akıl sahipleri, ibret alınız. Yani ibret alabilmeniz için o noktada bir bilgi ve bir yöntem sahibi olmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bir de şu var, yani ilahiyatlardaki felsefe eğitimiyle ilgili de hep çift taraflı bir değerlendirme söz konusu. Ben bunu hep de söylüyorum. Yani bir ilahiyatta felsefenin ne işi var derken bunu hem ben dindar demiyorum. Yani bu noktada dindar insan düşünceye açık insandır. Bu dinci diyorum ben bunlara. Çünkü dini kendi emelleri için kullanacağı için felsefeden rahatsız olan bir kişilik. Bu felsefe olmaz diyor. Yani Allah emretmiştir, emredileni yaparız, biter. Ama Allah'ın emirlerini anlama noktasında belki bir harici, belki bir batini, belki bir selefi şiddeti meşrulaştıran bir dili gündeme alabilirsin. O zaman düşünmek, yani Kur'an'daki hakikatleri, hikmetleri anlamak bizim inancımızın en temel unsurlarından bir tanesi. Ama dediğim bu kimseler ilahiyatlarda felsefenin olmasından çok büyük rahatsızlık içerisindeler. Bir de kendilerinin seküler olduğunu söyleyen ama bence seküler de değiller. Çünkü her seküler bir insan da her ilmin bilimsel çerçeve içerisinde nasıl okutulacağına dair bir yöntem okuması yapması lazım. Çünkü ilahiyat dediğimiz zaman olaylara çok yönlü bakan insan aklımıza gelir. Burada olması gereken nedeni felsefedir. Bunlar da karşılar. Diyor ki ilahiyatta felsefenin ne işi olur? Şimdi iki taraf aslında madalyonun iki yüzü gibi. Yani birbirlerini tersten destekliyorlar. Halbuki gerçek bir aydınlanmanın, gerçek bir anlayışın, yani Kur'an'ı ve Hazreti Peygamber'in sünnetini doğru anlamanın yolu nereden geçiyor? Akli ve mantıki çıkarımlardan, felsefi değerlendirmelerden, yani yöntem ve usul yöntem ve usul oluşturmaktan geçiyor. Yani biz eğer bir yöntem ve bir usul gerçekleştirirsek, ortaya koyarsak o zaman hayata dair bütüncül bakabiliriz. Şimdi bununla ilgili de bir eleştiri var. İbn Rüşd bunu karşılayacak. Nasıl? Biri çıkıp da akli kıyasla yapılan bu tarz düşünmenin İslam'ın ilk dönemlerinde olmadığından hareketle bidat olduğunu söyleyemez. Şimdi bunu diyenler var. Ya hocam Hazreti Peygamber döneminde felsefe mi vardı? Yani o zaman yoksa bu bidattir. O zaman Hazreti Peygamber her şeyi de tamam olarak bize verdiğine göre, Kur'an'da zaten bunu söylediğine göre böyle bir bidate ne gerek vardır? Bu da diyor ki İbn Rüşd, fıkhi kıyas ve türleri de Hazreti Peygamber döneminde yoktu diyor. Yani bir şeyin Hazreti Peygamber döneminde olmaması onun olmayacağı anlamına gelmez diyor. Dolayısıyla akli kıyasla düşünmenin zorunluluğuna inanılır. Bunun bir gerekçesi var ama bunu burada çok uzatmayacağım diyor. Bu nedenle zahiri küçük bir grubun dışında bu konuda akli kıyasın gerekliliği konusunda itiraz eden çıkmamıştır diyor. Maalesef bugün felsefi ve akli değerlendirmeler noktasında çok ciddi bir negatif tutum söz konusu. Peki bu tutum bizi bir yere götürür mü? Götürmez. Yani çünkü ben hep söylüyorum, yeni bir anlayış içerisindeyiz, yeni bir zihniyet içerisindeyiz ve bu yeni dünyanın, yani sanal aleminden reel alemine uzanan, gerçeklik alemine uzanan farklı bir anlayış ve farklı bir gerçekliği olan çerçevesi var. Bunu anlamadığımız sürece biz bunları çözme imkanına sahip değiliz. Peki bunun çözümü nerede? Bunun çözümü de sorgulayıcı, analiz edici ve yöntem bilimsel bir teknikle yapılabilecek bir
husus arkadaşlar. Şimdi fıkıh kıyasda olduğu gibi akli kıyas ve türleri hakkında araştırmanın dinen zorunlu olduğu ortaya çıktığına göre bizden önceki herhangi biri akli kıyas ve türleri hakkında bir araştırma yapmamışsa bunu araştırmaya başlamamız lazım. Yani kendimizden önce birisi bu noktada bir araştırma yapmamışsa bu konudaki araştırmaları incelememiz, geçmişe bakmamız ve yoksa da kendimizin bunları yapması üzerimizde bir sorumluluk olarak beliriyor arkadaşlar. Şimdi bu hususları bizden başkası araştırmışsa ne yapmamız lazım? Bu konuda takip ettiğimiz yolda bizden öncekilerin birinin söylediklerinden yardım almamızın zorunlu olduğu açıktır. Çünkü insanoğlu tarihsel bir birikim üzere hayatını imar eder, inşa eder. Yani ve bilginin de bu noktada dini, mezhebi ya da başka bir şey yoktur. Nedir? Bilgi, yani kainata dair kazandığımız bilimsel tecrübe Allah Teala'nın büyük bir sistem içerisinde ortaya koyduğu bütüncül bir çerçevedir. İşte onu hangi görüşten, hangi dinden, hangi mezhepten, hangi fikirden olursa olsun anlayan insanlardan ne yapmamız lazım? İstifade etmemiz gerekiyor. Bu kişinin bizimle aynı dinden olup olmaması arasında bir fark yoktur. Yani biz buna bakmayız diyor. Neden? Çünkü mesela bir hayvan kesiminde kullanılan bir bıçağı bizimle aynı dinden birisinin kullanıp kullanmaması o kesimin sıhhatini etkilemez diyor. Bu bizim için özellikle üzerinde durulması gereken bir nokta. Yani biz Peygamber Efendimizin ilim Çin'de de olsa alınız ifadesinden hareketle bizim açık toplum olmamız gerekiyor. Yani korkuya dayalı, içe kapalı bir bakış açısı yerine bu İslam düşüncesinde Hazreti Peygamber'in getirdiği o Arap Bedevi kültürüne aydınlanmacı zihniyetin özellikle Abbasiler döneminde farklı fikirlerine iyice girerek felsefenin teşekkülünde oynadığı rolde olduğu gibi farklı görüşlerden, dinlerden, mezheplerden, inançlardan insanlarla da hayatımızı ne yapmamız lazım? Aydınlatmamız lazım. Yani onların deneyimlerinden, tecrübelerinden istifade etmemiz lazım ve kendimize ait bir sistem kurmamız gerekiyor. Bu noktada İbn Rüşd özellikle bunu vurguluyor. Bilimsel noktalar, bilimsel çerçevede bunlardan istifade etmemizin hiçbir mahsuru, hiçbir sıkıntısı yoktur. Şimdi eskiden bu tabi kadim dönemde filozoflarca çalışılmış, tamamlanmış olduğundan onların elimizde bulunan kitaplarını inceleyerek bu konuda ne dediklerine bakmamız lazım. Yani sen işte felsefe sahasında çalışıyorsan Aristoteles'i, Platon'u, işte İbn Rüşd'ü, Farabi'yi, bugünkü güncel tartışmaları bilmeden bir felsefi sistem ortaya koyamazsın. Yani onlara bakman gerekiyor. Fakat dedikleri doğruysa ne yapmamız lazım? Kabul etmemiz. Yanlışsa da bu konuda uyarıda bulunmamız gerekiyor. Bakın yani insanlar bir konuda bir filozofun görüşünü okuduğu zaman onların bütününün doğru olduğunu söyleyemeyiz. Niye? Çünkü herhangi bir filozof, düşünür, kim olursa olsun görüşlerinde hata edebilir. Ama bizim için önemli olan bizim akıl ve mantık kurgumuzun sağlam bir sistem üzere çalışması ve doğruyla yanlışı ayırt ettiğimiz zaman da bunu açık yüreklilikle ne yapmamız? İfade etmemiz ve ondan uzak durmamız ya da o konuda uyarıda bulunmamız arkadaşlar. Şimdi bu tarz düşünme şeklini tamamladığımızda ve mevcudatı incelemeye sağlayacak aletler ve ondaki sanata delalet eden hususlar hasıl olduğunda sanatı bilmeyen sanat eserini de bilemez, sanat eserini bilmeyen de sanatkarı bilemez kaidesinden hareketle burhani kıyası bilmekle elde edilen sanatın sağladığı bir düzen ve tarz üzere mevcudatı araştırmaya başlamamız gerekir. Yani buradaki temel hareket noktamız bu. Sanat eserini bilmeyen sanatkarı bilemez. Şimdi ortada bir kainat var ve o kainatı ne kadar anlamlandırırsanız o kainatı yaratanı da o kadar anlamlı hale getirirsiniz zihninde. Çünkü ben özellikle şuna vurgu yapıyorum. Tanrı tasavvuru şekillenmeden alem tasavvurunu şekillendiremiyorsunuz. Bizim temel sıkıntılarımızdan bir tanesi bu. Çünkü Tanrı tasavvurunda kurguladığımız sistem, sebeplik nerede? İşte kainattaki yaratılış ilkeleri nerede? Bilim nerede? Ahlak nerede? Hukuk nerede? Bunlarla ilgili bütüncül bir tasavvurumuz olmadığı için, yani Tanrı tasavvurumuz olmadığı için
çok karışık bir zihinle hayata dair söz söylüyoruz. Mesela ben özellikle bazı tartışmaları, bazı kişilerin işte dini ya da la dini olsun fark etmez izlerken kafalarının karma karışık olduğunu görüyorum. Niye? Çünkü söylediği şey mesela bir yere uyguladığınız zaman diğer yerde şaşıyor. Öbür yere uyguladığınız zaman kalıyor. Kendisi de farkında değil bunun. Yani hak ne, hukuk ne, bilim ne, ahlak ne, din ne, tanrı ne, hiç bu konularla ilgili bir bütüncül çerçevesi yok. İşine gelen yerden devam ediyor ve oradan kendini kurtarıyor. Bu da toplumun sağlıklı bir şekilde devamlılığını sağlamaz. Yani bir sonraki nesilde bu sistem ne olur? Çöker arkadaşlar. Onun için de bizim bunu sağladıktan sonra yani zihnimizde sanat eserini bildiğimiz zaman sanatkarı anlarız fikrinden hareketle ne yapmamız lazım? Bu konuyu çözümlememiz, anlamlandırmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bizim özellikle yani din ve bilim ilişkisi çerçevesindeki işte o kainat kitabıyla Allah Teala'nın bize hikmetlerini, öğütlerini verdiği kitap arasındaki ilişkiyi çözme noktasında İbn Rüşd'ün dediği şekil üzere yani kıyasın ilkelerini, akıl yürütme metotlarını ve ondan sonra da kendimizden önce bu konularda ortaya konulmuş argümanları inceledikten sonra ne yapmamız lazım? Bizim de bu araştırmaya koyulmamız, bizim de bu araştırmayı yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Ben sizi çok fazla sıkmak istemiyorum. Bugünkü müzakeremizi burada bitirelim. İkinci müzakeremizde eğer sorularınız, önerileriniz varsa onları da yazabilirsiniz. Bizim fıkıh ve akli kıyaslarla ilgili bakış açısındaki ortaklıklar, benzerlikler ya da farklılıklarla ilgili bölümden hareketle ikinci müzakeremizi devam ettirelim arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.